Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel patik modelinin yapılışını anlatacağım. Bir önceki videomda modelin yapılışını ayrıntılı olarak sizlerle paylaşmıştım. Bu videomda modeli patiğe uyarladım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber örersiniz. Patiğimiz 3-4-5 yaşa olabilecek ölçüde 250 metre uzunluğunda ip kullandım. 3.75 milim şişle beraber patiği ördüm. Sizler de istediğiniz marka ve renkli ip kullanarak patiği örebilirsiniz. Patiğin taban uzunluğunu sizlere vereyim. Şöyle tabanını ölçüyorum. Şu şekilde patiğimizin tabanının uzunluğu 14 santim. Dediğim gibi 3-4-5 yaşa olabilecek ölçüde. Patiğe ben şöyle boğaz kısmından başladım. 6 tane model uyarladım. Modeli 4 tane model olacak şekilde ördüm. Sonrasında burun kısmını ördüm. Yüksekliği ördüm. En son olarak da taban kısmını örerek dikimimi yaparak patiğimi bitirmiş oldum. Güzel ve şık bir patik modeli. Sizlerin de örmesini tavsiye ediyorum. Patiğimizi örmeye başlayabiliriz. Patiği yapmaya başlıyorum. Şişimi aldım, ipimi de aldım. İpimin üzerine 62 adet ilmek atıyorum. Şöyle patiğimi yatırayım. İlmeklerimi şu şekilde atıyorum. Toplamda 62 adet ilmeğimi şişimin üzerine atıyorum. ...62 adet ilmeğimi şişimin üzerine attım. Şöyle yan yana 6 tane model yapacağız. Bu modelden yan yana 6 tane olarak yapacağız. Modelin kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2. Sonraki 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Bir modelimizin kurulumunu yaptık. Bir modelimiz 2, 4, 6, 8, 10 ilmekten oluşuyor. Bir tane de kenar ilmeğimiz var. 11 ilmeğimizi örmüş olduk. 10 ilmekten modelimiz oluşuyor. Birinci modelimizi kurduk. İkinci modelin kurulumuna geçiyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizin kurulumunu da yaptık. Üçüncü modelime geçiyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü modelimizi de kurduk. Dördüncü modelime geçiyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Dördüncü modelimizin kurulumunu da yaptık. Beşinci modelime geçiyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 5. modelimizi de oluşturduk. Son modelimiz 6. modelimizin kurulumuna geçiyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3
4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Modelimi çevirdim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi yönü düz, ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki ilk ilmeğimi yönü ters, 2 ilmeğimi ters örüyorum. Arada 4 ilmeğimiz vardı. Bu 4 ilmeğimizi de yine ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimin yönleri ters, 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Toplamda 2 4 6 8 ilmeğimizi ters örmüş olduk. Kenar ilmeğimiz, sonraki ilmeğimizi düz ördük. Sonrasındaki 8 ilmeğimizi ters örmüş olduk. Sonrasında 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 ilmeğimizi düz ördük. Arada yine 8 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine 8 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 8 ilmeğimi ters örüyorum. 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine 8 ilmeğimi ters örüyorum. 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Son kez 8 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Örneğimin ön yüzünde bir alt sırada örmüş olduğumuz gibi yine aynı şekilde öreceğiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmeğimi yönü ters, ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmeğimi ters örerek bir modeli örmüş olduk. Sonraki ilmeğim yönü ters, ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğim ters, 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimin yönü ters, 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum.
Aradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Modelimizin görünümü bu şekilde. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi yönü düz, ilmeğimi düz ördüm. Arada 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine arada 8 ilmeğimi ters örüyorum. 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Yine bir önceki ön yüzde ördüğümüz gibi bu sırayı da o şekilde öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimin yönü ters, ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Bir modelimizi örmüş olduk. Sonraki ilmeğim ters, 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizi de örmüş olduk. Üçüncü modelime geçiyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimin yönü düz. 2 ilmeğimi düz ördüm. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. Üçüncü modelimizi de ördük. Sonraki ilmeğim yine ters. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. Sonraki ilmeğim yine ters. İlmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğim yine ters. İlmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde ön yüzdeki sıramızı tamamladık. Şuradaki ters örgülerimiz 4 sıra olana kadar bu şekilde öreceğiz. 1, 2, 3 sıra olarak ördük. 4 sıra olarak buraları öreceğiz. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğim yönü düz, ilmeğimi düz olarak örüyorum. 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. 8 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 8 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Örneğimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum.
2 ilmeğim ters, 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğim düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğim ters, 2 ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimin yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimin yönü ters, 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğim düz, ilmeğimi düz ördüm. Arada 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 8 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi yönü düz, 2 ilmeğimi düz örüyorum. Yine arada 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde arka yüzdeki sıramızı da tamamlayalım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Örneğimin ön yüzünde şu orta kısımdaki ters örgülerin 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Burası 4 sıra olunca bu ön yüzde şuradaki 2 tane düz örgüyle bu sol kısımdaki 2 tane düz örgüyü orta kısımda birleştireceğiz. Şöyle modelden göstereyim sizlere. Şuradaki 2 tane düz örgüyle buradaki 2 tane düz örgüyü orta kısımda birleştireceğiz. Şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz. Birleşim sırasındayız. Şöyle ilmek tutucuya ihtiyacımız var. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi yönü ters, ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi şöyle ilmek tutucunun üzerine alıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu ilmek tutucudaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra yine şu ortadaki 2 tane ilmeğimi şişten çıkartıyorum. İlmek tutucunun üzerine alıyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde örneğimiz ortaya çıktı. Sağ kısımdaki 2 düz ilmekle sol kısımdaki 2 düz ilmeği orta kısımda buluşturmuş olduk. Sonraki 2 ilmeğimin yönü ters, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğim düz. Bu 2 ilmeğimi şöyle ilmek tutucunun üzerine alıyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şişimde şu 2 tane ters örgümü çıkartıyorum. İlmek tutucuya alıyorum. Şişimdeki 2 tane düz ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeği düz olarak ördüm. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci modelimiz de oluştu. Sonraki 2 ilmeğimi yönü ters, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane ilmeğim düz. Bu 2 düz ilmeğimi ilmek tutucuya alıyorum. Ortadaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Yine orta kısımdaki 2 ilmeğim, ters olan 2 ilmeğimi şöyle ilmek tutucuya alıyorum. Düz olan sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece 3. modelimiz de belirginleşti. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Modelin görünüşü bu şekilde. Şöyle 2, 4, 6 tane model oldu. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz, ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada 8 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi yönü düz, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine arada 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sekiz ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde arka yüzdeki sıramızı da tamamlayalım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıra model kurulumuna başlayacağız. Yine aynı şekilde alttaki kurulum gibi üstte kurulumu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi yönü ters, ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonra 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonra 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. Bir modelimizi kurmuş olduk. Tekrardan 1 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters örüyorum. İkinci modelimizin kurulumunu da yaptık. Sonraki 1 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Dördüncü modelimizin kurulumunu yapacağız. 1 ilmeğimizi ters ördük. 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Arada 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıramızı kurulum yaparak tamamlayalım. Ön yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimin yönü düz, ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi yönü düz, 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimizi kurmuş olduk. İkinci modelimizi. Arada 2 tane ters örgümüz olacak bu sırayı bitirince. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra ters örgümüz olduğunda şu düz örgüleri orta kısımda birleştireceğiz. Bu şekilde modelimizi öreceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4 model olana kadar modelimizi örelim. Dördüncü sıraya geldiğimizde orta kısımdaki birleşimi yapmayacağız. Ama birleşime kadar öreceğiz. Ön yüzde birleşim sırasında olacağız. Ben de 4 sıramı bu şekilde öreceğim. Dördüncü sıra birleşimimi yapmayacağım.
Sıralarımı ben de tamamlayayım. Sıralarımı ördüm. 1, 2, 3, 4 model olana kadar sıralarımı ördüm. 4. modelde orta kısımda birleşim yapmadım. Orta kısımda eksiltme yapacak olduğum için orta kısımda ilmeklerimi birleştirmedim. Şişimin üzerinde 62 adet ilmeğim var. İlmeklerimi 50 ilmeğe indireceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ilmek tutucunun üzerine alıyorum. 2 ilmeğimi şu şekilde ilmek tutucunun üzerine aldım. Orta kısımda 2 tane ters ilmeğim var. Bu 2 tane ters ilmeğimi şu sol şişimin üzerindeki 2 tane ters ilmeğimi birlikte örerek burada bir tane eksiltme yapmış oluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Şimdi ilmek tutucunun üzerindeki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Orta kısımda yine 2 tane ters örgüm var. Bu 2 tane ters ilmeğimi şişten çıkarttım. Şöyle ilmek tutucuyu alıyorum. Sol şişimdeki 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi birlikte örerek burada bir tane eksiltme yapmış oluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yani burada 2 ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Şişimin üzerinde 2, 4, 6, 8 ilmeğim oldu. Arada 2 tane ilmeğim ters, 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğim düz. Bu 2 ilmeğimi ilmek tutucunun üzerine alıyorum. Ortadaki 2 tane ters ilmeğimi, sol şişimin üzerindeki 2 tane ters ilmeğimi birlikte örerek burada eksiltme yapmış oluyorum. İkisini birlikte ördüm. Şimdi ilmek tutucudaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Orta kısımdaki 2 tane ters ilmeğimi ilmek tutucunun üzerine aldım. Sol şişimdeki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi birlikte örerek bir tane eksiltme yapmış oldum. Bu şekilde kesim yapmış olduk. Arada 2 tane ters ilmeğim var. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 düz ilmeğimi ilmek tutucunun üzerine alıyorum. Ortadaki 2 ters ilmeğimi birlikte örerek bir tane eksiltme yapmış oluyorum. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan orta kısımdaki 2 ters ilmeğimi ilmek tutucunun üzerine alıyorum. Sol şişimdeki 2 tane düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. İlmek tutucudaki 2 ilmeğimi birlikte örerek bir tane eksiltme yapmış oluyorum. Bu şekilde eksiltmelerimizi yapalım. 3 modelde de yine aynı şekilde eksiltmelerimizi yaparak sıramızı tamamlayalım. Eksiltme yaparak sıramı tamamladım. Şişimin üzerinde 62 adet ilmeğimiz vardı. Eksiltme yaptıktan sonra şişimizin üzerinde 50 adet ilmeğimiz var. 2 ilmek bu örnekten, bu modelden eksilttik. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Arka yüzde ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Arka yüzde sıramı düz örgü olarak ördüm. Şimdi patiğimizi bölümlere ayıracağız. Başlangıçta 18 ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimi bir ayraçla beraber belirliyorum. Şöyle tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimi belirledim.
Bu kısımda da yine 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimi belirledim. Orta kısımda 14 ilmeğim kalacak. Şöyle orta kısmı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim de orta kısımda. Bu şekilde patiğimizi bölümlere ayırmış olduk. Örneğimin ön yüzündeyim. İkinci ayracıma kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İkinci ayracıma kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ayracımı çıkartıyorum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum ayracıma kadar. Aradaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ayracımı çıkartıyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Aradaki 13 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğimi düz ördüm. Sondaki 14. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 12 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi düz ördüm. Şu sondaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine ön yüzde aynı şekilde bu kısmı yukarıya doğru 12 sıra, şu orta kısımdaki ters örgümüz 12 sıra olana kadar, şu haroşa örgümüz 12 sıra olana kadar bu şekilde öreceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenardaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Kenardaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu şekilde 12 sıra olana kadar sıramızı örelim. Şöyle patiğimizin ön kısmını yapıyoruz. Şu kısım 12 sıra olana kadar sıramızı örelim. Orta kısmı 12 tane haroşa örgüm olana kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane haroşa örgüm var. Şöyle mezure ile ölçtüğümde şu şekilde 5,5 santim. 5,5 santim uzunluğunda. Eğer ki sizler daha büyük patiği yapmak isterseniz biraz daha burayı örebilirsiniz. Patiğimizin şu ön kısmı şuraya kadar, şurada eksiltmeler yapacağız. Şurayı daraltacağız. Şuraya kadar ördük. Bu kısmı biraz daha uzatmak isterseniz biraz daha örebilirsiniz. Şimdi şu ön kısımda eksiltmeler yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi yine örmeden şöyle soldan sağa doğru
sağ şişimin üzerine alıyorum. Diğer ilmeği de yine soldan sağa doğru şişimin üzerine aldım. Şöyle sol şişimi geçiriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme yapacağım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Arada 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi yine birlikte örerek bir tane eksiltme yapacağım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzdeki sıramı düz örgü olarak tamamladım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzünde yine kesim yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şöyle sol şişimi şu şekilde 2 ilmeğimi geçiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Arada 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz ördüm. Sol şişimdeki 2 ilmeği birlikte örerek bir eksiltme yapmış oldum. Kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine ön yüzde eksiltme yapacağız. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi sağ şişimin üzerine aldım. Şöyle sol şişimi geçiriyorum 2 ilmeğime. İkisini birlikte örerek bir eksiltme yaptım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte örerek bir eksiltme yapıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 4 6 8 ilmeğim şişimin üzerinde kaldım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenardaki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Şöyle örneğimi çevirdim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine kenardaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi şu sol kısımdan ilmekler çıkartacağım. Şöyle şu kısımdan ilmekler çıkartacağım. 14 tane ilmek çıkartacağım şişimin üzerine. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Birinci ilmeğimi şişimin üzerine aldım. Diğer ilmeklerimi şöyle dıştan içe doğru. İkinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmeğimi çıkartmış oldum. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin ön yüzündeyim. Buradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 14 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. ...14 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sol şişimde 18 ilmeğim var. Şu arada boşluk olmaması için şuradaki bir ilmek çıkartıyorum. Bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Arada boşluk görünmemesi için. Şimdi bu kısımdaki ilmeklerimi örüyorum.
kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde yine şuraya kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi sağ kısımdan ilmekler çıkartacağım. Yine bu kısımdan 14 ilmek çıkartacağım. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek. Hemen birinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğim. 3. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ilmeğimi bu kısımdan da çıkarttım. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ...14 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle ara kısımdan bir ilmek şişime takıyorum. Arada boşluk olmaması için 2 ilmeği birlikte öreceğim. Şu aradaki ilmeği şu şekilde şişim üzerine taktım. Burada 2 ilmeği birlikte örüyorum. Arada boşluk olmaması için sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramı ördüm, örneğimi çevirdim, örneğimin ön yüzündeyim. Burada ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Yine arka yüzde ilmeklerimi düz öreceğim. 5 sıra haroşa örgümüz olana kadar bu şekilde öreceğiz. Toplamda 6 sıra. Şu kenarda 6 sıra haroşa örgümüz olana kadar sıralarımızı örelim. Ön yüzde de düz, arka yüzde de düz olarak 6 sıra haroşa sırası yapalım. 2 sıramız var. 4 sıra daha örüp tamamlayalım sıralarımızı. Sıralarımı ördüm. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşam var. Şu burun kısmında 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşam var. Bu şekilde sıralarımı ördüm. Şimdi taban kısmını öreceğiz. Şişimin üzerinde 72 adet ilmeğim var. Taban kısmı için ilmeklerimi bölümlere ayıracağım. Başlangıçta 32 ilmeğim, orta kısımda 8 ilmeğim, sonda da yine 32 ilmeğim kalacak şekilde ilmeklerimi ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmeğimi bir ayraçla beraber belirliyorum. Ara kısımda 8 ilmeğimi belirliyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi belirledim. Sol kısımda yine 32 ilmeğim kalacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ilmeğim de sol kısımda kaldı. Şimdi şuradaki 32 ilmeğimi öreceğim. Orta kısımda da yine biraz ilmek öreceğim. Düz olarak ilmeklerimi öreceğim. Orta kısımda kesim işlemi yapacağız. Ben de şu başlangıçtaki 32 ilmeğimi düz olarak öreyim. Ayrıca kadar 32 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı sağ şişime aldım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm.
8. ilmeğimle ayraçtan sonraki bir ilmeğimi birlikte örerek bir tane kesim yapacağım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ayracımı çıkartıyorum. Ayracımdan sonraki bir ilmeğimi de yine sağ şişimin üzerine alıyorum. İpimi şöyle ön yüz alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek burada bir tane eksiltme yapmış oluyoruz. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. İlmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeğimle ayraçtan sonraki bir ilmeğimi birlikte örerek bir eksiltme daha yapacağız. Şu şekilde sağ şişimin üzerine ilmeklerimi alıyorum. İkisini birlikte düz örerek burada bir eksiltme yapmış oldum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. İlmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani 2 ilmeğim olmuş oldu. Aradan bir tane ilmek arttırıyorum. Şöyle bir ilmek alıyorum. Şişime takıyorum. Bu ilmeğimi şu şekilde düz olarak örüyorum. Yine sonda aynı işlemi yapacağım. Arttırmış olduğum ilmekten sonra bir ilmek ördüm. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Tekrardan bu aradan bir ilmek alarak artış yapıyorum. Bunu sol şişime taktım. Bu ilmeğimi şu şekilde düz olarak örüyorum. Sonra bir ilmeğimi düz ördüm. Son ilmeğimle 8. ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İpimi ön yüze aldım. Şöyle 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Örneğimi çeviriyorum. Örneğimin arka yüzündeyim. İlmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim oldu. Yine arada gizli artış yapacağız. İlmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aradan bir ilmek artışı yapıyorum. Şişime taktım. Bu ilmeğimi şu şekilde düz olarak örüyorum. Yine sol kısımda aynı işlemi yapacağım. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Yine burada bir artış yapıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İpimi şöyle ön yüze aldım. Sol kısımdaki bir ilmeğimi birlikte ters örerek bir eksiltme yapmış olduk. Tabanımız bu şekilde oluşmaya başladı. Arka yüzde artış yapmayacağız. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Kesim yaptığım yere geldim. Burada da bu ilmeğimle bu ilmeğimi birlikte düz örerek yine kesim yapmış oluyoruz. Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. Burası 14 ilmek olacak. Yine örneğimizin ön yüzündeyiz. Burada artış yapacağız.
İlmeğimi örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Aradan bir ilmek artış yapıyorum. Şu şekilde o ilmeği düz olarak örüyorum. Yine aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. İki ilmeğim kaldı. Hemen burada yine bir artış yapıyorum. Artış yaptığım ilmeği düz olarak örüyorum. Sonraki ilmeği de düz olarak ördüm. İpimi ön yüz aldım. Şuradaki bir ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeği birlikte ters örüyorum. Orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz oldu. Artık artış yapmayacağız. Bu 14 ilmekle beraber taban kısmımızı öreceğiz. Sadece kenarlarda eksiltmeler yapacağız. Örneğimin arka yüzünde ortadaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Sonda bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeği ikisini birlikte düz örerek burada bir eksiltme yaptık. İlmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada bir ilmeğim kaldı. Ön yüz alıyorum ipimi. Bu bir ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeği ikisini birlikte ters örerek burada bir eksiltme yaptık. Bu şekilde tabanımız oluşmaya başladı. Şöyle tabanımız oluştu. Aynı şekilde öreceğiz. Sağ ve sol şişimizin üzerinde 7'şer ilmek kalana kadar 2, 4, 6, 8, 7 ilmek, şöyle 7 ilmek sol şişimin üzerinde, 7 ilmek sağ şişimin üzerinde kalana kadar bu şekilde taban kısmını örelim. Tabanımı ördüm. Sağ şişimin üzerinde 7 ilmeğim, sol şişimin üzerinde 7 ilmeğim kalana kadar tabanımı ördüm. Yine eksiltmeler yapacağım. Orta kısımdaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte öreceğim ama ilk önce onları sağ şişimin üzerine alıyorum. Birinci ilmeğimi aldım, sonraki ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği birlikte şöyle düz örüyorum. Arada 8 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Şuradaki iki ilmeğimi birlikte düz örerek bir eksiltme yapıyorum. İpimi ön yüz aldım. Orta kısımda kalan son ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada eksiltme yapmadan öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ortada sonda bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeğim ikisini birlikte düz örerek kenarda eksiltme yapmış oldum. 2, 4, 6 ilmeğim var. Sağ şişimde 6 ilmeğim var. Yine sol şişimde 6 ilmeğim var. Orta kısımdaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeği şu şekilde sağ şişimin üzerine alıyorum. Bu iki ilmeği şu şekilde birlikte düz örerek orta kısımda bir eksiltme yapmış oldum. Yine arada ilmeklerimi örüyorum. Burada 3 ilmeğim kaldı orta kısımda. Bu 3 ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. Ortadaki son ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örneğimi çevirdim. Örneğimin arka yüzündeyim. Burada eksiltme yapmadan sıramı örüyorum.
Örneğimi çevirdim. Örneğimin ön yüzündeyim. Burada yine eksiltme yapacağız. İlmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi sağ şişimin üzerine aldım. İkisini birlikte düz örerek eksiltme yaptım. Sağ şişimin üzerinde 4, orta kısımda 8, sol şişimin üzerinde 4 ilmeğim kalana kadar bu işlemi yapacağım. Orta kısımda 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. İpimi ön yüze alıyorum. Ortadaki son ilmeğimle sol şişimdeki son ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 4 ilmeğim sol şişimde kaldı. Örneğimin arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum eksiltme yapmadan. Ortada son ilmeğimle sol şişimdeki bir ilmeği birlikte örerek eksiltme yaptım. 4 ilmek sağ şişimin üzerinde, 4 ilmek sol şişimin üzerinde, orta kısımda 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Şimdi ipimizi keseceğiz. İpimi biraz uzunca kestim. Ucuna da iğneyi taktım. İğne ile beraber buradaki ilmeklerimizi birleştireceğiz. Şu sol şişimin üzerindeki 4 tane ilmeğimi şöyle iterek diğer şişimin ucuna getiriyorum. Buradaki 4 ilmeğimle beraber buradaki 4 ilmeğimi birleştirdim. Bu şişimin üzerinde de yine 8 ilmeğim oldu. Öndeki şişimin üzerinde de yine 8 ilmeğim var. İğne ile beraber şu şekilde birleştireceğim. Hemen arkadaki ilmeğimin içerisine şu şekilde giriyorum. Öndeki ilmeğime soldan sağa doğru giriyorum. Bu ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Sonraki ilmeğe sağdan sola doğru giriyorum. Ama ilmeğimi şişten çıkartmıyorum. Arkadaki ilmeğime, arkadaki şişteki ilmeğime yine aynı işlemi uyguluyorum. Soldan sağa doğru girerek ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Tekrardan sağdan sola doğru ikinci ilmeğin içerisine giriyorum. Ama ikinci ilmeğimi şişten çıkartmıyorum. Yine aynı işlemi öndeki ilmeklerime uygulayacağım. Şöyle soldan sağa doğru ilmeğin içerisine giriyorum. İlmeğimi şişten çıkartıyorum. İkinci ilmeğime sağdan sola doğru giriyorum. İlmeğimi şişten çıkartmıyorum. Arkadaki ilmeklerime aynı işlemi uyguluyorum. Soldan sağa doğru ilmeğin içerisine girdim. Şişten ilmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında ikinci ilmeğime sağdan sola doğru girerek onu şişten çıkartmıyorum. Öndeki ilmeğimi de yine aynı işlemi uyguluyorum. Öndeki ilmeğime aynı işlemi uyguluyorum. Arkadaki ilmeğime soldan sağa doğru girerek şişten çıkarttım. İkinci ilmeğime şu şekilde sağdan sola doğru girdim. Hemen öndeki ilmeğime aynı işlemi uyguluyorum. İlmeklerim çıktılar. İki tane ilmeğim kaldı. Onları da şu şekilde iğneme alıyorum. Böylelikle ilmeklerimizi bitirmiş olduk. Birleşimimizi yapmış olduk.
Şu şekilde tabanımızın birleşimi. Hemen buradan içeriye iğnemle beraber giriyorum. Şimdi patiğimizin arka kısmının dikimini yapacağız. Şuradan şu şekilde karşıya doğru geçiyorum. Şuradaki düz örgülerimizden yukarıya doğru patiğimizin dikimini yapacağız. Şöyle tabanımızın görünümü. Buradaki kesimimiz. Şöyle hemen şu şekilde dikimimi yapacağım. Yine bu kısımdan da aynı şekilde dikimimi yapıyorum. Hemen karşı kısımdan şöyle. Bildiğiniz farklı yöntemler varsa o şekilde de dikiminizi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde dikimimi yapacağım. Şöyle düz örgülerin hemen kenarından iğnemi daldırıp çıkartarak dikimimi yapıyorum. Dikimimiz bu şekilde ilerliyor. Yine modelli kısımda da aynı şekilde dikimimi yapıyorum. Bakın dikimimiz bu şekilde yukarıya doğru dikimimizi tamamlayalım. Dikimimi tamamladım. Dikimimiz bu şekilde. Güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de benimle beraber beğenerek örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.